Merhaba canlarım. Fal Kader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine fincanımızın içindeki izleri birlikte yorumlayacağız. Burada amacımız sadece fal bakmak değil, biraz sohbet etmek, biraz da hayatın içinden gelen işaretleri birlikte anlamaya çalışmak. Eğer aramıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa siz de hoş geldiniz. Burada herkesin enerjisi aynı. E, Şimdi fincanınıza bakalım. Dileklerinizi alın, niyetlerinizi alın. Bakalım bugün bize ne anlatıyor? Evet. Arkadaşlar fincanımızın içine çok güzel bir hilal ay doğmuş. Biraz sıkıntılı içi ama etrafı çok güzel gözüküyor. Şimdi şöyle gördüyseniz bakın ay sembolünü. Hilal bir ay var burada. Şimdi burada sembollerimizi yorumlamaya başlayalım. Evet, şimdi önce nereden başlayayım, nasıl anlatayım falan dermiş. Şimdi burada arkadaşlar bir küre. Eee, Genelde tamamlanma enerjisi, yoğunluğu ve büyük bir konunun merkezine yaklaşmak demek bu. Dünya gibi de yorumlayabilirim bunu ve uzak bağlantıları, farklı şehirleri ya da dışarıdan gelecek haberleri temsil eder. Aynı zamanda kişinin kendi içine dönmesi, sezgilerinin güçlenmesi ve bazı gerçekleri daha net görmeye başlaması anlamına gelir. Şimdi küremiz parlak ve net, büyük bir dileğin şekillenmesi, hayatında önemli bir dönüm noktası, enerjinin yükselmesi, şansın toparlanmasıdır. Aşk konusuna değinirsek, iki kişinin enerjisinin birbirine çekildiğini gösterir arkadaşlar. Yanında, hemen yanında bir kalp sembolünün olması, eee, uzakta olan biriyle bağlantı enerjisi çok güçlü anlamına geliyor arkadaşlar. Eee, Figür olarak gerçekten çok güzel çıkmış. Eee, Şimdi şöyle bir bakayım tekrar. Şimdi arkadaşlar burada tertemiz bir yol. Önü çok açık, aydınlık. Aydınlığa çıkan bir yol. Yani içinizde hafif bir karamsarlık var ama dümdüz bir yol çıkmış buradan. Tertemiz, hiçbir kesintisi yok. Burada bir süliyet. Bakın şurada. Bu sizsiniz. Dağın tepesindesiniz şu anda. Dağın tepesinde, en zirvesindesiniz. Bu zorlu bir sürecin ardından gelecek başarıyı ve yükselişi temsil ediyor. Dağın zirvesine ulaşmış görünüyor. Uzun süredir verilen emeğin karşılığını alma enerjisi var artık. Aynı zamanda hedefe ulaşmak, güçlenmek, herkesten farklı bir noktaya yükselmek, zor bir engeli aşmak anlamına gelir bu. Bakın hemen şurada. Eee, Yalnız duruyorsunuz bu arada. Kendi gücünüzle başarı elde edeceksiniz arkadaşlar. Yanında açık bir yol olması önünüzde daha da temiz bir dönem açılıyor canlarım. Ve kısmetinizle birlikte bakın yukarı kadar çıkmışsınız ve önünüzde açık bir yol. Önü açık. Hiçbir şekilde sana engel yok bu konuda. Şimdi burada arkadaşlıklarım şöyle bir bakalım. Burada bir sürü figürler var bu arada arkadaşlar. Hepsini yorumlayacağım size tek tek. Şimdi burada sizi uzaktan takip eden, bakın şurada
sizi uzaktan takip eden, duygularını çok belli etmeyen ama içinde yoğun düşünceler taşıyan biri var. Bu kişi gururlu bir yapıya sahip olduğu için kolay kolay ilk adımı atmıyor. Dışarıdan soğuk ya da mesafeli görünse de aslında seni gözlemleyen bir enerjisi var burada. Bu mesafe var yalnız aynı yani bu uzaklık, yani öyle diyeyim. Sessizlik ya da iletişimsizlik olsa da tamamen kopmuş bir şey yok burada. Özellikle kuşun, bakın şurada, özellikle yol ve kuşun olması, yani açık bir yolun ve kuşun olması. Bu da şöyle söyleyeyim. Bu kişiden gelecek bir haber ya da iletişim ihtimalini güçlendiriyor arkadaşlar. Bir iletişim var, olacak, sizi takip ediyor, uzaktan takip ediyor ama bu güçlü biri, cüsseli ve güçlü biri. Onun için bir sürü konuşmaları var ama haber gelecek. İşte biraz dediğim gibi arkadaşlar, biraz nasıl diyeyim, gözlemlemede şu an bu enerjide. Şimdi arkadaşlar burada bir keçi, evet bu keçi, yani ona benzettim ben. İnatçı, gururlu ve güçlü karakterli bir kişi bu. Kolay pes etmeyen, kendi bildiğini yapan ve hedeflerine ulaşmak için mücadele eden bir enerjisi var. Çevrende böyle baskın karakterli biri olabilir arkadaşlar, ya da bu bahsettiğim kişi de olabilir. Senin içinde bulunduğun bir dönemde daha kararlı davranacağın bir durumu da bahsedebilir bu bize. Yani senin kendi içinde bulunduğun bir dönemde daha kararlı davranacağın bir durum da olabilir bu. İnatlaşma, güç savaşı, gurur nedeniyle geciken konuşmalar, kafaya konulan bir hedef olabilir arkadaşlar. Ya da çevrende dominant bir kişi enerjisi çok baskın. Yanında şöyle söyleyeyim, yanında bir kalabalığın, çünkü bakın şurada kalabalığın olması ve bu sizi izleyen kişiye yakın olması, takip eden kişiye yakın olması, e, yani yaklaşmayan biriyle bağlantılı da olabiliyor. Yani seni uzaktan takip eden, yaklaşmayan. Maddi konu olarak düşünürsek bunu, keçi sabırla yükselmeyi ve adım adım başarıya gitmeyi anlatır arkadaşlar. İnattır yani, biliyorsunuz. Ve bu kişinin isminde C, bakın şurada görüyorsunuz. C harfi olabilir bu kişinin isminin içinde ya da bulunduğunuz ortamda diyelim. Evet, şimdi burada şöyle söyleyeyim size. Sanki burada bir çizme, bir bot, bir çizme. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Gördünüz mü? Yani hemen şurada. Eee, Bu yolculuk, taşınma, kısa ya da uzun bir yol olabilir. Ani bir ziyaret, şehir dışı planı da olabilir. Yeni bir ortam olabilir arkadaşlar. Bunlara yorabilirim bunları. E, Aynı zamanda güçlü duruşu, sağlamlığı temsil eder. Artık kimseye boyun eğmem dediğim bir süreç başlayabilir sizin için. İş ve
maddi olarak baktığımda özellikle iş hayatında mücadele ederek kazanılan başarıyı gösterir. Bakın keçi ve çizme aynı anlamları taşıyor. E, Emek verilen bir konuda sonuç alma enerjisi vardır arkadaşlar. Ama siz kendiniz vereceksiniz. Bakın dağa da çıkmıştınız hatırlarsanız. Şurada dağın en tepesindeydiniz. Resmi bir iş, devlet kapısı, evrak işi, askerlik ya da üniformalı biriyle bağlantılı bir yorumu da olabilir bunun çizmenin botun. Eee, Böyle bir de resmi devletle ilgili bir durumda söz konusu olabilir. Böyle bir beklentiniz varsa bununla bağlantılı bir konunuz var arkadaşlar. Eee Bazen de uzak mesafedeki biriyle görüşme ya da ayrı düşülen biriyle yeniden iletişim kurabilme anlamına da gelir. Şimdi çizmemizin dik ve net, kararlı bir başlangıçtır aynı zamanda. E, Birlikte çıkılacak bir yol, biriyle birlikte bir yola çıkacak olabilirsiniz. Eee, Yorucu ama sonu hayırlı bir süreç bence bu. Çok yakında bir haber ve yol olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle baktığımda da bir sonsuzluk işareti gibi duruyor bu. Eee Kadersel bağ, hayatında kopamadığın ya da tekrar tekrar karşına çıkan biri olabilir bu. Kopamıyorsun yani. Uzun sürecek bir ilişki. Bu ikili ilişkilerde kalıcı bir enerji aslında. Eski bir ilişkinin yeniden dönmesi de, bunu da söyleyebilirim. Sürekli devam eden yol. Yani şöyle çizmeyle birleştirince uzun bir yolculuk ya da hayatında yeni bir dönemin kalıcı olması anlamını söyleyebilirim bu şekilde. Aynı hataları bırakıp başka bir döngüye geçiş enerjisi verir. Ruhsal dönüşüm aynı zamanda. Eee Dileğinin gecikmeli ama kalıcı olması, hemen değil ama sağlam şekilde gerçekleşecek bir konu dileğini, buna da eee, işaret ediyor. Bu kombinasyon yani çizme ile birlikte bakın zaten çizme ve sonsuzluk işareti. Şimdi bununla birlikte çıktığı için bu kombinasyon genelde kadersel bir yol anlamına gelir. Yani çıkacağım bir yol, tanışacağım biri ya da vereceğin bir karar uzun süre hayatını etkileyebilir. Özellikle uzak bir bağlantı, yeniden başlayan ilişki ya da sürekli aklında olan bir konu öne çıkar arkadaşlar. Bunun yanı sıra gidip geri dönen kişi olabilir bu. Bitmeyen aşk olabilir. Tekrar eden kader diyebilirim. Uzun süreli başarı yolu diyebiliriz. Eee Ve bunun akabininde, bu sonsuzluk işaretinin akabininde bir kalbin olması. Bakın kalp zaten direkt fincanın köküne bağlanıyor. Eee, Şimdi şeklin yanında kalp olduğu için, sonsuzluğun yanında kalp olduğu için onların ikisinin anlamı da bu sonsuzluk işaretini daha da netleştiriyor arkadaşlar. Kalp ve sonsuzluk olduğu için.
Evet. Bakın burada yolunuz iki yol bir yerle birleşiyor. Yani sizin iki düşünceniz, iki düşündüğünüz yol tek bir yolda birleşecek arkadaşlar. Siz düşünüyorsunuz ama bunu iki düşüncenizi tek bir düşünce haline getireceksiniz ve önü çok açılıyor. E, Kesinlikle, hatta o yolun, bakın iki yol diyorum ama iki yolun bir tanesinin yine ikiye bölünmüş olması. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın bu bir yol, bu bir yol ve tek bir yol oluyor. Ama bu bir yolun tekrar iki ayrımı var. Yani bu çok aşamalı bir yol. Bu tek yol. Oradan da çıkış var zaten. Siz bence iki şey arasında kalacaksınız. Hatta iki şeyin bir tanesi çok daha bölümlü. Siz eğer diğer yolu seçtiğinizde yolunuz açılıyor arkadaşlar. Açılıyor ve gidiyor. İsminin içinde F, E ve L harfi olan bir grup içerisindesiniz. Bir kalabalık içerisindesiniz. İsmin içinde E, F ve L harfleri olan biriyle e, bir görüşme yapıyorsunuz. Hatta bir de S harfi. Bakın böyle tuttuğumda da S harfi var. E, Bu ismin içinde, kurum içinde ya da ne bileyim soyadının içinde olabilir. Onunla yapacağınız bir görüşme ve bu görüşmede sizin baskın olduğunuz ve baskın bir karakter olarak görüşeceksiniz bu kişiyle. Ama dediğim gibi siz zaten bu aşamada zirveye çıkmış olacaksınız arkadaşlar. Evet. Bir dilek tutun. Yok, olmadı. Bu biraz koyulaşmış. Tam da damlıyor ben yapasıya kadar. Bir dilek tutun. O aktı gitti. Dileğiniz oluyor arkadaşlar ve o kadar çabuk hızlı gitti ki anlatamam size. Evet, şimdi evet arkadaşlar. Şimdi şimdi tabakta görünen dağınık ve karışık enerjiler şu sıralar zihninizi meşgul eden bir konunun ağır bastığını gösteriyor. Bir yandan karar vermeye çalışırken diğer yandan duygularınla mantığın arasında kalmış bir enerji var burada. E, Özellikle üst üste gelen düşünceler nedeniyle kafanı toparlamakta zorlandığın bir dönemden geçiyorsun. Ama falın içinde açık temiz alanlar var. Bu karışıklığın geçici olduğunu ve yakın zamanda bazı şeylerin netleşeceğini söyleyebilirim sana.
Yani şu an bulanık görünen konu biraz zamanla daha da anlaşılır hale gelecek arkadaşlar. Eee, Şimdi burada eee, temiz ve ferahlamış, bakın, o sizin kafa karışıklığınızın haricinde temizlenmiş ve ferahlanmış, eee, sıkıntılar dağılmış, huzur anlamında. Huzurunuz artacak yani. Uzun süredir ev ortamında yaşanan sıkıntı, gerginlik ya da kafa yoran bir konu varsa burada yavaş yavaş dağılıyor arkadaşlar. Özellikle aile içindeki konuşmaların daha sakin ve anlayışlı hale gelmesi burada dikkat çekiyor. Bakın burada uzun boylu bir söyleyet, elinde de kalbi size sunuyor arkadaşlar. Bu kafa dağınıklığını atmanız gerekiyor. Bakın siz buradasınız, kafanız dumanlı ama bir kişi size kalbini sunuyor. Hane içinde bir kişi. Onun için bu aşamada bu gerginlikler gidiyor. E, Yavaş yavaş dağılmış bir vaziyette. E, Aile içi daha sakin. Burada kalbini size sunuyor resmen. Aile içindeki kimse artık bu elinde kalbi size sunuyor. Eve gelecek güzel bir haber, misafir ya da bereket de diyebilirim buna. Maddi manevi anlamda iç açan bir dönem yaklaşmış diyebilirim. Siz çok düşünüyorsunuz ama gerek yok. Çünkü tabağınız açılmaya başladı. Bakın buralarda görüyorsunuz açıklıklarımız mevcut. Maddi manevi anlamda iç açan bir dönem yaklaşmış. Şurada açık bir kapı arkadaşlar, bakın açılmış bir kapı bu. Şu açılmış, iç açan bir dönem dediğim gibi. Hanede düzenin oturması ve huzurun kalıcı hale gelmesi anlamını daha da güçlendiriyor bu aşamada. Bunun haricinde şurada kocaman bir balığımız var. Bakın kocaman bir balık ve balığın ağzında yutmuş. Bakın kuyruğu dışarıda. Şöyle göstereyim size. Kuyruğu dışarıda, ağzının içinde bir balık, yani büyük balık bir balık daha yutmuş arkadaşlar. Bu kocaman bir balık. Çok büyük bir kısmet ve bereket var size. Siz bu düşüncelerinizi dağıtın. Çünkü çok büyük bir kısmet ve bereket. Hatta büyük balık bir balığı daha yutmuş. Ee, Maddi anlamda güçlü bir fırsatı, beklenmedik bir kazancı ya da hayatını rahatlatacak bir gelişmeyi gösteriyor bana. Küçük değil, büyük çıkması, gelecek kısmetin etkisinin de güçlü olacağı anlamına geliyor. Hatta küçük balıkları da yutmuş bir şekilde gelecek size. E, Bunun haricinde aynı zamanda balık şansın açılması, bolluk ve temizlik enerjisidir. Özellikle iş, para ve kariyer konusunda çok olumludur. Büyük bir dileğin gerçekleşmeye yaklaşmasını temsil eder. Ee, Şimdi balık burada yüzüyor gibi. Yükseliş enerjisi var. Yanında bakın hemen şuradan bir yol iniyor aşağıya. Yeni bir fırsat kapısının açılması çok yakın diyebilirim. Falınızın şu anda baktığımda çok müthiş arkadaşlar. Çok müthiş. Bakın burada yine bir kısmet. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu arada benim fincanım damlamasın. Evet. Burada yine bakın sanki bir dana. Bana öyle gibi geldi. Dana gibi gördüm sanki ben bunu. Arkadaşlar. Yani bu bir dana ya. Dana. Yani çok büyük berekettir yani bu. Para, güç, kısmet. Bakın hep çıkan figürler bu anlamda. Özellikle büyük ve belirgin olması dananın maddi açıdan rahatlama ya da eline geçecek toplu bir fırsatı gösteriyor. Toplu bir fırsat.
Ee, Evle ilgili hayırlı bir gelişme. Bakın, evle ilgili hayırlı bir gelişme. Güçlü bir kişi, inançlı ama koruyucu bir erkek olabilir bu. Kalbini size sunan. Bakın, üstüne binmiş hatta. Ee, Yavaş ilerleyen ama sağlam sonuç verecek bir durumda, sabırla büyüyen bir kısmet de olabilir bu. Aile ve düzen olarak ev içinde huzur, sofranın dolması, maddi toparlanma enerjisi. Bu arada büyükbaş hayvan kıskanç gözleri de gösterebilir. Özellikle başarı konusunda dikkat çekiyorsanız arkadaşlar. Şimdi burada sanki bir gözlük şurada. Görüyor musunuz? Sanki burada bir gözlük var. Bu da daha net göreceğin bir döneme giriyor. Bakın şurada bir gözlük sembolü. Gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım ya da. Bakın. Şöyle. Heh. Bakın şurada bir gözlük. Hayatında sana karışık gelen bir konu yakında açığa kavuşacak. Bir kişinin gerçek niyeti ortaya çıkabilir. Ben bunu neden daha önce anlamamışım diyeceğim bir farkındalık enerjisi bu. E, Saklanan bir sırrın ortaya çıkması, uzaktan haber alma olabilir bu. E, Eğitim, sınav, resmi evrak arkadaşlar. Yaşça büyük, akıllı birinden destek alacak olabilirsiniz. Nazar ve dikkat edilmesi gereken çevre olabilir bu. Çünkü şu aile hayatı ve bu ortamı gerçekten nazarlayacak kişiler de olabilir. Eee İki seçenek arasında kalıp sonunda doğru kararı verme anlamı da taşır. Hani fincanda dedim ya size iki yol, iki yolda daha bir iki yola ayrılıyor. Sonunda doğru kararı verme anlamını taşıyor arkadaşlar. Bu yanına bir bakayım bir daha. Yanında bir figürün olması, bakın şurada da bir figür var görüyorsanız. Bu haber de olabilir. Haber çok yakında da olabilir size. Yani bu çok farklı anlamlarda, çok değişik anlamlarda da yorumlayabiliriz bu gözlüğü ama siz bir farkındalık diyelim biz buna arkadaşlar. Bir farkındalık öyle diyeceğim. Yani onun için bir farkındalık diyeyim ben yine de. Evet canlarım. Bunu böyle koymayayım. Fotoğrafını çekeceğim çünkü. Çok güzel bir tabak. Evet, falınızın sonuna geldik canlarım. Umarım çıkan mesajlar size iyi gelmiş, enerjinize iyi gelmiştir. Eğer kendinizden bir şeyler hissettiğiniz yerler olduysa yorumlarda enerjinizi bırakmayı unutmayın. Aramıza yeni katılan herkese ayrıca tekrar hoş geldiniz diyorum. Kanalı takip ederek bundan bir sonraki fal yorumlarımda da birlikte olabiliriz arkadaşlar, takip ederseniz eğer. Destek olan, izleyen ve güzel enerjisini paylaşan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Buradan bana işte özel fal bakıyor musunuz diye yazanlar olmuş. Özel fal bakamıyorum arkadaşlar. Ben çok yoğun çalışıyorum. Yoğun çalıştığım için de haftanın 6 günü çalışıyorum. Bir gün iznim var. Onda da ancak bir güne her şeyi sığdırmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Onun için tek bakamıyorum. Buradan aşk, para, iş olarak bir figürü, gördüğüm bir figürü bu şekillerde
yorumlamaya çalışıyorum ki siz kendinizden bir şeyler alabilin diye. Onun için tek bakamıyorum. Hepinizi tek tek okuyorum. Kalp ve çiçeğimi gönderiyorum. İnşallah bir sonraki fallarda da yorumlarda da yeniden görüşmek üzere diyelim. Şansınız açık, kısmetiniz bol olsun efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.